Alien Earth'teki Alien serisinin klasik ritimlerinden bazılarını kaçıran izleyiciler için 5. bölüm Uzayda Hiç Kimse, Neverland adasının siyaseti ve gizemlerinden hoş bir moda olacak. Bilim kurgu serisinin en yeni bölümünün tam bir saati boyunca izleyiciler, dizinin en önemli olay örgüleriyle ilişkilendirdiğimiz sadece birkaç yüze göz atabilecekler. Tıpkı Alien Earth'ın 4. bölümünün bizi Hermit'in bir sonraki Xenomorph sunucusu olup olmayacağını merak etmeye teşvik etmesi gibi, biz de pilot bölümdeki uzay gemisinde gerçekte neler olduğunu öğrenmek için zamanda geriye gidiyoruz. Morov rolünde etkileyici ama pek de kullanılmamış olan Babu Cice'yi sonunda Uzayda Kimse Yok da parlama fırsatı buluyor. Cice, bölümün en iyi performansını sergilerken başıboş mürettebatımız yalnızca nasıl öldükleri gizemi açısından etkileyici. Alien Earth'te aldığı aksiyonun aşırılığını tam olarak haklı çıkaracak kadar geçmişi hakkında pek bir şey öğrenemiyoruz. Gemiye nasıl geldiği ve tüm hayatından nasıl vazgeçtiğinin hikayesi duygusal, ancak karakterizasyonu biraz zayıf ve bu da dizide tekrar eden bir tema haline geliyor. Uzayda hiç kimse. Alien'ın mirasına güzel bir saygı duruşu. Uzayda Hiç Kimse, geleneksel bir yaratık filminin ruhuna sahip ve Noah Hawley'nin beklentilerimizi altüst edip formülü heyecan verici tutmanın yollarını ararken bu formata yaslanmaya çalıştığı açık. Bazen başarılı da oluyor çünkü isyan ilginç ve Xenomorph ile mürettebatın topladığı diğer uzaylı örnekleri arasındaki ikilik hikayeyi doğru yönde bir adım ileri taşıyor. Bacakları olan göz küresi, Xenomorph'tan bile daha korkutucu hale geliyor ve Alien Earth iki rakip tür arasında daha fazla aksiyon görüp göremeyeceğimizi merak etmemize neden oluyor. Ancak isyanın kendisi, Morov'un karakter gelişimiyle aynı sorunun kurbanı oluyor. Alien Earth, sınıf ve boyun eğme meseleleriyle ilgili daha derin ve sorgulayıcı sorularla kendini zorlamadı. Bunlar, karakterler arasındaki her kararın ve etkileşimin alt akıntısı olarak hizmet ediyor. Ancak bu konuşma gözümüzün önünde yaşanırken ve birinin hayatını verdikten sonra uçurumdan aşağı itilip mürettebata ihanet etmesi anlaşılabilir olsa da, Uzayda Hiç Kimse, ihaneti dizinin temalarını zenginleştirmek için bir fırsat olarak değil, bir olay örgüsü aracı olarak kullanıyor. Uygulama açısından bölüm muhteşem ve Hawley'nin yönetmenliğini izlemek heyecan verici. Hikayenin zaman çizelgesini tersine çevirmek her zaman eğlencelidir. İzleyiciye zeki ve görülmüş hissetme fırsatı verir. Dizi, mürettebatın yaratıcılarıyla nasıl tanıştığını yavaş yavaş ortaya çıkarıyor, ölülerin çekimlerinde de oyalanıyor. Hikayenin nasıl bittiğini zaten bildiğimiz için her anın olabildiğince baskı dolu olması hayati önem taşıyor. Neyse ki Uzayda Hiç Kimse, korkutucu olduğu inkar edilemez. Son 2 bölüm bizi Xenomorph aksiyonundan mahrum bıraktı ve bu bölüm bunu başardı. Bir şişe bölümü bazen hikayeden kısabilir ve Uzayda Hiç Kimse bize sadece bir şey söylüyor. Çocuk kavalyer kazadan sorumluydu ve bildiğimizden daha fazla ipi elinde tutuyordu. İyi bir gelişmeydi ve bizim için önceden haber verilmesi gereken bir gelişmeydi çünkü en sevdiğimiz dahi Peter Pan tutkusu projesini yeni deneyimler uğruna fazlasıyla rahat bir şekilde bir kenara bırakmıştı. Alien Earth, olay örgüsüne bel bağlaması gerekmeyen bir dizi ancak Çocuk Kavalyer'in sonunun giderek daha da karanlıklaştığını kabul ediyorum ve yakında bazı cevaplar istiyorum. Alien Earth'ün Uzayda Kimse Yok filminden sonra anlatacak çok hikayesi var. Alien serisinde Xenomorph yumurtadan çıktıktan sonra kıyametin kopması uzun sürmese de 1. sezon bitmeden önce gereken zamanı ve ilgiyi hak eden birçok olay örgüsü var. Uzayda Hiç Kimse, Morov'un planını uygulamaya hazır bir şekilde adaya doğru yola çıkmasıyla sona eriyor. Ancak gördüğümüz gibi çocuk Kavalyer çoğu zaman bizden çok daha önde. Sonunda ilginç bir şey olup olmayacağını görmek için bekliyor. Hem onun hem de bizim iyiliğimiz için umarım yakında olur. Alien Earth 5. bölüm artık FX'te ve Hulu'da izlenebilir.